Kardeşlerim, dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimizin birliğini ve dirliğini arzuladığımız için bizi yok etmeye çalışıyorlar. İngilizler Müslümanların hürriyet hakkını suç sayıyor, İttihadı İslam mefkuremizi cinayet olarak görüyorlar. Ama bizi durdurabilirler mi? Asla! Menzilimizden vazgeçirebilirler mi? Asla! Kardeşlerim, İngilizlerin silahlarını tahrip edip mühimmatlarını alacaksınız. Ordu içerisinde disiplinsizlik meydana getirip örgütleneceksiniz. İngiliz askerlerine erzakın bittiği korkusunu yayacaksınız. Emredersiniz Müslümanlarım. Bu hainlere, bu alçaklara elimizden geldiğince zarar vereceğiz. Hayır mı kardeşlik? Hayır Mevlüt Çavuş. Hamilton gavur görevinden azledildi. Yerine yüzbaşı Alex atandı yine. Yardımcısı da bizim Rajat oldu. Ne zaman? Bugün görevi yüzüne tebliğ edildi. Toplantıdan sonra yanıma gelip bana bu bilgileri söylememi istedi. Güzel. Yüzbaşı Rajat'ın bu göreve atanması bizi zafere daha da yaklaştıracak inşallah. İnşallah. Başka bir şey? Ordumuz hakkında mühim bir mesele var. Rajat'ın söylediğine göre Osmanlı ordusunda bir casus varmış. Casus. Casus kim ya? Hal böyleyse yandık demektir. Bu haberi ivedilikle Ali Kumandan'a ulaştırmamız lazım. Bu casus her kimse bulmak gerek. Eyvallah. Eyvallah. Nurettin Bey savunma hattının sağ ucunda bulunan Hıdeyri Kalesi yönüne taarruz edecek. Ellerindeki tel makasları tahrip ettim. Tel örgüleri kolayca geçmeleri mümkün değil. Artık.
Türkler erzak kervanını engellediğinde generalin sözlerine kanarak hata ettik. Şimdi de destek birliklerinin gelmesini engellediler. En başta yanlış yaptık biz Ebu'la. İngilizlerin yanında durmayacaktık. En başında derken Necar? İngilizlerle kazançlı ticaret yaptığın zamanlarda mı? O zamanlarda bu öngörülerin neredeydi? Tüccarım ben, tüccar. Kâr elde edeceksem bugün olsa yine yaparım ticareti İngilizlerle. Hem de kimseye hesap vermeden. Ama sen bu şehrin kaymakamı olarak onlara destek verdin. Ne demek istiyorsun Necar? Yeter diyorum. İngilizlerle olan dostluğumuzu bir gözden geçirelim diyorum. Kazanmaktan çok kaybediyoruz diyorum. Bak göreceksin. Çocuklarımızın düğününü bile bize karşı koz olarak kullanacaklar. Sıkıştılar. Debelendikçe bizi de dibe çekmeye çalışıyorlar. Haklısın. Haklısın Necar. Belki de her şeyi baştan sorgulamak gerekiyor. Onları bir anda bırakmayalım. Ama her dediklerini de kabul etmeyelim. Hoş geldiniz yüzbaşı. Ben de bizimle vedalaşmadan gideceksiniz diye çok üzülüyordum. Merak etmeyin Şerif Necar. İkinizi almadan hiçbir yere gitmem. Bizim yerimiz burası yüzbaşı. Bizi nereye götürüyorsunuz? Gitmemden en büyük zararı sizler görürsünüz beyler. Mesela ticaretinizi yapamazsınız. Yaptıklarınıza kimse göz yummaz. Nehirden geçiş izinleriniz iptal edilebilir. Yani kısacası beyler hayatlarınız tehlikeye girer. Çocuklarınızı Türkler öldürebilir bile. Ne demeye çalışıyorsun sen yüzbaşı? Bizi tehdit mi ediyorsun? Asla. Ortak çıkarlarımız olduğunu, kalmam için üzerinize düşen görevin tamamını yerine getirmeniz gerektiğini söylüyorum. Yoksa benimle birlikte yanarsınız. Fatma, iyi misin? Gel. Gel şöyle. Tüm gece uyumadım da yorgunluktandır. Ah be Fatma'm. Dağ kadar yükü küçücük yüreğine taşıyorsun ya. Sana söyledim ama. Ali kumandanla konuşsan, anlatsan derdini. Olmaz Zeynep. Bu söylediklerin bencillik olur. Çok kan akar. Zaten akıyor. Varsın benden nefret etsin. Onun acı çekmesini istemiyorum. En iyisi benden vazgeçmesi. Ama bir çözümü olmalı. Olmak zorunda. Çöl güzeli. Vakıftan çıkmanı istiyorum. Kovuldum. Nasıl ya? Ne emir verdiyseniz yerine getirdim. Neden şimdi kovuyorsunuz? Artık bunun için bir neden sunmama gerek yok. Bu ne demek oluyor şimdi? Burası senin oyun alanın değil. Burası bir vakıf. Sen karışma. Hadi dışarı. Yüzbaşı Hamilton'ın haberi var mı bundan? Haberi olmasa da olur. O çok sevgili yüzbaşın ne yazık ki artık şehri yönetmiyor. Yani kaderin benim ellerimde. Neden bu kadar korkuyorsun benden? Çekilin üstümden. İstesem seni burada parça parça ederim. Kimi de öldüğünü daha önce gördük. Dayak yemek istemiyorsan askerler diye bağırmaya başlayabilirsin. Ya hemen defolup gidersin Ya da öldürür müsün beni?
Olur. En azından sizin gerçek yüzünüzü görürler. Beni gerçekten kovmak istiyorsan General Tazınt'la konuşup geçerli bir sebep bulmalısın. Eğer kaymakamın ya da babamın bu olanlardan haberdar olmasını istemiyorsan bizi rahat bırak. Eğer istersem işini çok zorlaştırabilirim doktor. Bunu biliyorsun değil mi? Bu sefer sert kayıya çarptın. Bakıyorum hala toparlanmamışsın. Biraz acele etsen iyi olur Hamilton. Eğer bir hata yapmasaydın bu odaya asla böyle giremezdin biliyorsun değil mi Alex? Tabii. Çöl bedevilerinin çok güzel bir sözü var Hamilton. Eğerle meğer evlenmiş, keşke diye çocukları olmuş. Sen o kritik muhasebelerini artık yeni görev yerinde yaparsın. Biliyor musun Alex? İnanan bir adam için her zorluk bir lütuftur. Mezopotamya ile ilgili tecrüben çok az Alex biliyorum. Ama buralarla ilgili bilmen gereken ilk şey şu. Burası bir çöl. Ve sert bir rüzgar her şeyi değiştirebilir. Hiçbir yere gitmiyorum. Hemen odamı terk et. Terk et. Makasları kaybetmeyin. Onlar bizim şehre giriş anahtarımız. Haydi. Çavuş! Halil kumandan geliyor.
Dikkat! Devam! Hayırdır yüzbaşım? Bu hazırlıkların sebebi nedir? Şehre hücum harekatı düzenlenecek kumandan. Ne demek hücum harekat düzenlenecek? Bu şartlar altında mümkün mü yüzbaşım? Nurettin Bey'in emridir kumandan. Nurettin Bey nerede? Çadırında kumandan. Şamil, Emredin kumandanım. esirlerle sen alakadar olacaksın. Hepsinin kayıtları tutulsun. Emredersiniz kumandanım. Yüzbaşım, Emredin kumandan. takviye birlikleri yok ettiğimizi, gazadan muzaffer döndüğümüzü ordumuza duyurun. Neferlerimiz gururlansın. Emredersiniz kumandan. Salih sen bekle. Gördüğün gibi çalışıyorum Hamilton. Beni meşgul etme. Savunmanı da içerideki masaya bırakabilirsin. Savunmam değil efendim. Türkler ani bir saldırı hazırlığı peşinde. Tüm güçleriyle üzerimize gelecekler. Casusumuz onlara içeriden zarar verecek. Üzerimize yüklenecek Türkleri imha edebilirsek onlara ağır kayıplar verdirebiliriz. Biz de taarruza kalkabilirsek efendim onları Bağdat'a kadar kovalayabiliriz. Madem bu kadar kritik bir bilgiyi elde etme başarısı gösterdin, vazife senindir Hamilton. Şöyle çelik gibi bir savunma hattı kur ki Türkler bize çarpıp 150 mil kadar geri gitsinler. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki efendim içimizde bir hain olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımı daha sessiz halde yürüteceğim. Şüphelerinde haklı olabilirsin. Dediğim gibi vazife senindir. Nasıl istersen öyle yap. Fakat Hamilton, ne olursa olsun bir daha beni varlığını sorgulamak zorunda bırakma. Bu işi başarabilirsen eski vazifene geri dönersin. Emredersiniz efendim. Nasıl benim emirlerimi çiğneyerek hareket edersiniz Halil Bey? Yaptığımız hücumda muvaffak olduk. Düşmanın takviye kuvvetleri felayede yok edildi. Nasıl? Bunu nasıl başardınız? Akıl ve inançla. Kanatlarını kırdık. Yüzlerce askeri esir alıp mühimmat ve erzaklarına el koyduk. İtiraf etmeliyim ki muzaffer olacağınızı beklemiyordum. Ben de bu şartlar altında sizin bir hücum harekatı yapmanızı beklemiyordum. Demek bu harekata karşısınız. Hayır. Şimdi yapılmasına karşıyım. Size daha evvel de söyledim. Şehrin içinden bir destek gelmedikçe ve düşman siperlerini yerle bir edecek, tel örgüleri yok edecek, ağır topçu ateşi olmadıkça dışarıdan yapacağımız her saldırı başarısız olacaktır. Bizim iki tümenle başaramadığımızı Ali bir avuç neferle mi başaracak? En azından mühimmatlarını yok edebilir. Hintli askerler arasında bir isyan başlatabilir. Nurettin Bey, en doğru vakit şehrin içinde çıkacak bir isyan. Ve bu isyanı mütakip yapacağımız saldırıdır. Anlamıyorsunuz Halil Bey.
Kış geliyor, vakit kalmadı. Bir an evvel o şehri almalıyız. Başka çaremiz yok. Size var diyorum. Bana müsaade edin, ispat edeyim. Siz düşmanın takviye birliğini yok ederken nasıl inancınıza ve aklınıza itimat ettiyseniz ben de aynı şekilde itimat ediyorum. Bu orduda imkan verilmeyeni başarabilen sadece siz değilsiniz. Mesele Mesele Şafak'ta saldırıyoruz. Taarruz edecek askerlerinize emir verin. Ya o şehri alın ya da tümeninizi oraya gömün. tümenimi oraya gömeceğim. Ama şehri alamayacağız Nurettin Bey. Bunun vebali omuzlarınızdadır. Hintli Müslüman askerler üstlerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getiriyorlar. Silahları bozuyor, mühimmata zarar veriyorlardı. En çok sağ kanada ağırlık vereceğiz. En iyi keskin nişancılarını surlara yerleştir Alfred. Tel örgülere yaklaşan piyadelere vursunlar. Bu durumdan habersiz olan Hamilton, planında bir aksama olmaması için Alfred'e sıkı sıkı tembihlerde bulunuyordu. Halil Kumandan, Şafak'la başlayacak olan hücum harekatının zaferle sonuçlanması için Allah'a niyazda bulundu. Yakup, Nurettin Bey bir hücum harekatı düzenledi. Bunun için Tavzınt'ta bir savunma tertibatı kuruldu. Ali Kumandan'a bu bilgiyi hemen ilet. Tamam. Sadakatsizliğin kokusu her yanımızı sarmış Rajat. Ama emin ol ki ihanetin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum yüzbaşı. Sen ve askerlerin en ön hatta savaşacaksınız Rajat. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlarsın. Görelim bakalım Britanya'ya ne kadar sadıksınız. Çavuş. Ali Kumandan destek verir mi dersin? Haberi varsa verir. Halil Kumandan haber vermek için beni şehre göndermeye bile vakit bulamadı. İnancınızı kırmayın kardeşler. Tel örgüleri açtık mı gerisi tamam inşallah. Epey oldu cenk etmeyeli Mehmet. Öyle çavuş. Hazır mısın?
Hazırım. Hala geç değil. Düşmanın siperlerini geçemeden neferler şehit düşecek. Vazgeçin. Vazgeçmek kanımızda olsaydı buraya kadar gelmezdik Halil Bey. Bu iş bugün bitecek. Aslanlarım! Şehrimizi geri alma vakti geldi. İstikametimiz şehadet. Hedefimiz zafer olsun. Amin! Mevziya! Silah tutukluk yaptı çavuş. Hamilton'ın vazifeden alınması hayırlı oldu. Lakin ordumuzun içine casus sokmayı başardılarsa bütün neferlerin canı tehlikede demektir. Casusu kullanarak her şeyi deneyeceklerdir. Yemekleri zehir konmasından tut, silahların bozulmasına, malumatların sızdırılmasına kadar her şeyi yapacaklardır. Peki biz ne yapacağız kumandanım? Nasıl tespit edeceğiz casusu? İçimize soktukları casus muhtemelen bizden biri. Kim bilir ne vaatlerle kandırdılar. Evvela bu bilgiyi kışlaya ulaştırmalıyız. Albay Halil Bey oradan, biz buradan bu casusun kim olduğunu araştırıp bulacağız.
Aksi takdirde ordumuzu büyük bir mağlubiyet bekler. Benim. Kumandanım. Hayır mı Yakup? Ne bu telaş? Ordumuz şehre hücum harekatı yaptı. Kaybımız büyük. Onlarca şehidimiz var. Ne dersin Yakup? Ne vakit? Bugün yaptılar kumandanım. Öyle bir hatayı nasıl yaptılar? Bu bile bile intihar etmek. Ve İngilizler bunu biliyor gibi hazırlıklıydılar kumandanım. O yüzden güçlü bir savunma yapıp ağır kayıplar vermemize sebep oldular. Biliyorlardı tabii. İçerideki casuslarından öğrendiler. Şehirde durum ne Yakup? Şehirde ölüm sessizliği var. Herkes evlerine çekilmiş. Ne yapmamızı emredersiniz kumandan? Karargahlarına güçlü bir şekilde saldıralım. Olur mu Sait? Bu imkansız. İngiliz'in askerleri bütün sokakları istila etmişler. Bırak karargaha saldırmayı, buradan kafayı çıkarsak hepimizi şehit ederler. Ben bile buraya zor bela geldim kardeş. Gerekirse onlarla çatışır, hepsini yok ederiz. Bu da intihar etmek olur. Yakup haklı. Yaşananlardan sonra bizim ne yapacağımızı düşünüp gerekli önlemleri almışlardır. Ne emredersiniz kumandanım? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz Mevlüt. Ortalık durulana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağımıza bakacağız. Mehmetçik, İngilizlerin güçlü savunma hatlarını geçemiyor, bir şehit düşüyordu. Vatan evlatlarını kaybetmek istemeyen Halil Kumandan, hücumun bitmesini istiyordu. Osmanlı ordusu ilk savunma hattımızı dahi aşamadı. Topçularımız ve makinalılarımız tellere yaklaşan tüm piyadeleri durdurdu. Çok fazla kayıp verdiler. Hamilton gavuru ise durumdan son derece memnundu. Hem vazifesini geri almış hem de Osmanlı ordusunun şehre girişine mani olmuştu. Kumandanım, kaybımız çok fazla. Telleri aşamıyoruz. Askerler ricat emrinizi bekliyor. Hattı yaramayacağını anlayan Nurettin Bey çaresizce ricat emri vermişti. Büyük bir iş başardınız yüzbaşı. Türklerin arasındaki casusunuzun gönderdiği bilgiler olmasaydı ağır kayıplar verebilirdik. Sağ olun efendim. Çok yakında casusumuzdan daha güzel haberler gelecek. Yarma harekatı bilgisinden daha büyük bilgi olsa gerek. Zaferimizi müjdeleyebilecek bir haber efendim. Demek savaşı bize kazandıracak bir haber diyorsunuz. Peki. Beni daha fazla meraklandırmayın da verin bakalım şu haberi. Albay Halil'in ölümü. Ne diyorsunuz yüzbaşı? Bu gerçekten büyük bir haber. Casusunuz başarabilecek mi bunu? Şüpheniz olmasın efendim. Ona Albay Halil'i öldürmesi için emir verdim. Hafızası yerine gelmeden önce emrimi uygulayacaktır. Güzel. Ancak yüzbaşı.
Bu habere gerçekten sevinebilmem için de sonunu getirdiğini görmem gerek. Türkler askerlerin cesetlerini almak için herhangi bir girişimde bulundular mı? Hayır efendim. Fikrimi soracak olursanız cesetlerini almalarına izin vermeyelim. Bu bahaneyle bizi oyalayıp tekrar saldırıya geçebilirler. Haklısınız yüzbaşı, doğru söylüyorsunuz. Tamam, dediğiniz gibi yapalım. İzninizle efendim. Sıhhiye! Nurettin Bey! Neden böyle oldu? Neden aşamadık otelleri? Size bunun bedeli ağır olacak dedim. Bunca şehidin... Ben vazifemi yaptım Halil Bey. Hangi harp kolay oldu? Hangi zafer kansız oldu? Hangi mağlubiyet isteyerek yaşandı? Bu yaşandı. Bile isteyen neferleri şehadete yolladınız. Topçu hazırlığımız yetersizdi. Tel makaslarımız bile işe yaramadı. Bunca hatadan nasıl zafer çıkar? Heyhat! Şehrimizin etrafını tel örgülerle çevirdiler. Aşamadık. Aşamadık Allah'ım. Bağışla bizi. Metanet ver bize Allah'ım. Kumandanım. Şehit neferlerimizi almamıza dahi müsaade etmiyorlar. Çoğu hala o tel örgülerin arasında. Şehitlerimizi orada bırakamayız Salih. Ne pahasına olursa olsun getirin onları. Baş üstüne kumandanım. Düşmanın bu alçaklığı harp tarihine kara bir leke olarak yazılacaktır. Şimdi ne olacak? Ya şehre bomba atarlarsa? Canlarımızdan olmak istemiyoruz. Bırakın çıkalım şehirden. Baylar lütfen, lütfen sakin olun. Sükunet meselenin çözümü değil general. Biz bu adamlarla 400 yıldır beraber yaşıyoruz. Ve pes etmeyeceklerini de biliyoruz. General, Türkler kuşatmadan sonra şimdi de hücum harekatına başladılar. Çember gittikçe daralıyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gördünüz işte. Yarma harekatını başarıyla püskürttük. Üstelik Türklere ağır kayıplar verdirdik. Bugün püskürtmüş olabilirsiniz. Ama Türkler bundan vazgeçmeyecektir. Yine gelecekler. Ne kadar dayanacaksınız? Destek birliklerimiz yolda Şerif Neccar. Yakında burada olacaklar. İşte o vakit Türkleri Dicle'ye döküp Bağdat'a olan yürüyüşümüze devam edeceğiz. General, destek birliklerinizi Türklerin durdurduğunu biliyoruz. Doğru söylüyor. Yine durmayacaklar. Kesin çözüm değil bu. Bırakın çıkalım şehirden. Can güvenliğimiz de yok. Baylar lütfen. Yaşadığımız durum kısa süre içerisinde istediğimiz şekle gelecek. Bakın. Sizler üstünde güneş batmayan bir imparatorluğun müttefiklerisiniz. Sizden rica ediyorum. Britanya'nın kudretine itimat edin ve hayallerinize kısa sürede ulaşamayacağınızı anlayın artık. Biz sizi özgür bir çöl kartalı yapmaya çalışırken
Siz kargalar gibi davranıp üzerimize üşüşüyorsunuz. İşleri zorlaştırıyorsunuz. Türkler sizi düşman olarak görüyor ve sığınacak başka bir limanınız da yok. Savunma hatlarımız oldukça yıprandı Alfred. Çok fazla ölü ve yaralımız var. Türklerin durumu da bizden farklı olmasa gerek efendim. Doğru. Ama sen onların ne kadar inatçı olduğunu bilmezsin Alfred. Çanakkale'de olanları duymadın mı hiç? Üzerlerine volkan gibi ateş kusmamıza rağmen siperlerinden kaçmak yerine paramparça olmayı tercih ettiler. Daha hiçbir şey bitmedi efendim. Evet, bitmedi. Ama tüfeklerin pimlerini kim kırdı? İçimizdeki hainler kim, bunları bulmamız lazım. Şüphelendiğiniz birileri var mı efendim? Buralarda ihanet, bir sarhoşun kusmuğu gibi her köşe başına duruyor Alfred. Neden şüpheleneceğini şaşırıyorsun. Son çarpışmalarda Hintli askerlerin isteksizliği herkesin malumu. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bunu nasıl yaptılar anlamadım kumandanım. Ne diye bize demeden saldırdılar? Durduramadık. Önceden haberimiz olsaydı aman vermezdik. Daha ne yapabilirdik Zahid? Elimizden geleni yaptık. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bu işi Halil Bey yapmadı. O bize haber vermeden yapmazdı. Yüksek ihtimal Nurettin Bey'in işi. Kaç şehidimiz var Allah bilir. Hepsinin intikamını alacağız. Doğrulun. Şehri onlar için cehenneme çevirmenin vakti geldi. Aç kalacaklar. Atacakları tek bir kurşun kalmayacak. Saklanacakları tek bir delik kalmayana. Elleri kırılana. Dilleri kopana kadar durmayacağız. Mevlüt. Emret kumandanım. İngilizlerin erzak ambarının yerini biliyoruz. Oraya tünel kazılacak. Baş üstüne kumandanım. Hala büyük cephaneliğin yeri muamma kumandanım. Orayı da öğreneceğiz aslanım. Orayı da öğreneceğiz. Ambara en yakın geçişten tünel kazmaya başlayacağız. Emredersiniz kumandanım.